Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pancar turşusu tarifi paylaşacağım. Yapımı çok kolay, 2-3 gün içinde yemeğe hazır. Çok güzel, lezzetli, şifalı bir kış turşusu oluyor. Ben bu sene ikinci kez yapıyorum. İlk yaptığım bu şekilde hazırladım. İkincisini de sizlerle çekimleyip paylaşmak istedim. Tarifim için gereken malzeme listesini videonun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle 1 kilo 700 gram kadar pancarımı yıkadım ve hazırladım. Şöyle küçük boy, çok büyük değil. Eğer büyük boysa bir tane de kullanabilirsiniz. 2 baş böyle sarımsağım var. Onları da sudan geçirdim, yıkadım ve dıştaki ilk kabuğunu aldım. Bu turşuyu pancarların kabuklarını soymadan yapabileceğiniz gibi, yani piştikten sonra soyabileceğiniz gibi pişmeden önce de soyarak yapabilirsiniz. Şimdi ben bu sefer pişmeden soyacağım. Şöyle bir soyacak yardımıyla mümkün olduğunca ince bir şekilde dış kabuğunu alıyorum. Dış kabuğunu aldıktan sonra şöyle şu baş ve kök kısımlarını da alıyorum. Üstünde herhangi bir yara bere kalmamasına dikkat edin lütfen. Bu şekilde hazırladığım pancarları geniş bir tencerenin içine bırakıyorum. Pancarların soyma işlemi bittikten sonra sarımsakların fazla otlarını önce başlarından bir alayım. Sarımsaklarımı şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde atıyorum. Zaten suyunu süzerek kullanacağız. Sarımsakları da önden bir yıkama işlemi yaptım. Ayıklamaya uğraşmanıza hiç gerek yok. Çünkü bol sarımsak aromasına ihtiyacımız var. Kullandığınız sarımsak çok büyük bir başsa tek başta yeterli. Benimkiler küçük olduğu için ikiye böldüm. Bütün turşularda olduğu gibi yerli sarımsak kullanmayı da ihmal etmeyin. Şimdi tencereme 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum. Şöyle dolu dolu 2 kaşık. Şöyle silme 1 yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. 1 çay bardağı sirke ilave ediyorum. Ve şimdi üzerine sıcak su ilave ediyorum. Soğuk suyla da ocağa koyabilirsiniz ama sıcak suyla koyduğunuzda çok daha çabuk işlem oluyor. Çabuk haşlanıyor. Zamandan tasarruf etmek için ben suyumu önden kaynattım. Kullandığınız su miktarı pancarların üzerine şöyle 1-2 parmak geçmeli. Ben 2,5 litreye yakın sıcak su kullandım. Hazır olan tenceremi ocağa getirdim. Ve kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Çatalla batırdığınızda çataldan rahat bir şekilde sıyrılıyorsa pancarlar pişmiş demektir. Çok fazla pişirip iyice ezilmesine, püre olmasına izin vermeyin. Büyük boy pancarlarda 40-45 dakika kadar sürüyor bu işlem. Ama daha küçük boy bir pancar kullanıyorsanız, daha minikse pancarlarınız 20-25 dakikada da hallolabilir. Yaklaşık 40 dakikadır pişen pancarların kontrolünü yapıyorum. Çatalla deldiğimde çok rahat bir şekilde çatal içine giriyor. Gayet güzel yumuşamış. Şimdi ocaktan alıyorum tenceremi. Pişen pancarlarımı şöyle bir kevgir yardımıyla ayrı bir tabağa alıyorum. Ve tenceredeki pancar suyumu da şöyle bir süzgeçten geçiriyorum. Pancarlarımı istediğim büyüklükte doğruyorum. İsterseniz böyle küpler halinde doğrayabilir ya da ne bileyim elma dilim yapabilirsiniz. Ben şöyle genelde küp küp doğramayı tercih ediyorum. Böyle tek lokmalık. Doğradığımız pancarları da temiz yıkanmış kuru kavanozlarımıza bu şekilde bırakabiliriz. Şimdi bütün pancarları doğrayıp kavanozlarımı doldurmaya devam edeceğim. Bir büyük bir küçük kavanoz doldurdum. 10 diş sarımsak ayıkladım. Onların 6 dişini büyük kavanozuma, 4 dişini de küçük kavanozuma dolduracağım. Koyarken de şöyle ikiye kesiyorum aromasını daha güzel versin diye. Bu haldeyken mutlaka tadına bakın. Tanesinden, suyundan neyi eksikse tuzu, şekeri, ne bileyim sirkesi size göre damak tadınıza göre neyi eksikse onu tamamlayabilirsiniz. Ben ikisinden de baktım. Gayet güzel tadı, hiçbir eksiği yok. Sadece biraz ekstra olarak sirke ekleyeceğim. O da koruyucu özelliğinden dolayı daha uzun süre muhafaza etmemizi sağlayacak. Hem de böyle birazcık bol sirkeli turşuları seviyoruz. Süzdüğümüz suyla kavanozlarımın üzerini tamamlıyorum. Ve kavanozlarımın üzerinden şu yarım çay bardağı sirkem var. Çoğunluğunu büyük kavanozuma, azınlığını küçük kavanozuma döküyorum. Son olarak hiç kullanılmamış sıfır kapaklarımla, temiz iyi yıkanmış kapaklarımla kapatıp kavanozum hala sıcak.
şöyle ters çeviriyorum. Kapakları iyi oturturursanız ve benim gibi böyle sıcakken de kapatıp ters çevirirseniz kendiliğinden vakumlanıyor zaten. Serin, karanlık, ışık görmeyen bir yerde 8-10 ay arası çok rahat bir şekilde saklayıp tüketebiliyorsunuz. Açıldıktan sonra da mutlaka buzdolabında muhafaza etmelisiniz. Bu kalan suyu da kesinlikle ziyan etmeyin. Çok güzel bulgur salatası oluyor bu suyla. Kanalımda tarifi var. İsteyenler, merak edenler açıp bakabilir. Lezzetli oluyor mutlaka. O şekilde bir tarifle değerlendirin ya da soğutup turşu suyu niyetine içebilirsiniz. Bu yaptığımız turşular 2 gün sonra yemeğe hazır. Yani ikinci gün açıp gayet lezzeti yerinde bir şekilde yiyebilirsiniz. Ben şimdi 2 gün beklemeyip size aynı tarifle yapmış olduğum diğer hazır olan turşu kavanozumu açıyorum. Bakın bu da benim geçen hafta yapmış olduğum pancar turşusu. Şu an ilk kez sizlerle birlikte açtım. Tek bir farkı var. Bu pancarları bahçemizden toplamıştık. Kendi ürettiğimiz pancarlar. Diğerlerini pazardan aldım. Sizlere şöyle renginin kıvamını da göstereyim. Tam bir hafta oldu bugün bu pancar turşusunu yapalı. Çatala çok rahat bir şekilde batıyor. Ama böyle kıtır kıtır da bir yapısı var iç tarafında. Çok güzel oluyor. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten daha önce de ben bir pancar turşusu 3 sene önce yayınlamıştım. Bu tarifle neredeyse aynı. Birkaç ufak noktalarda farklılık yaptım. Bu şekilde çok güzel oluyor. Umarım sizler de yapar, sevdiklerinizle afiyetle, mutlu bir şekilde yersiniz. Tariflerimi denedikten sonra yorum yaparak sonuçları bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler diliyorum.